Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon'ın 3. sezonunun 2. bölümü için karşınızdayım. Bölüm bence genel olarak düşünürsek güzeldi. Helena'nın spoilerları, Daemon ve Ulf ilişkisi, Alysanne Blackwood detayı falan hoşuma giden güzel kısımlar fazlaydı bölümde. Ama içinde hiç sevmediğim 2-3 tane de olay vardı. Bu dizi bana her geçen gün daha fazla böyle ucuz ortaçağ dizileri gibi hissettirmeye başladı. Karakterlerin anlık ruh hallerinin, o karakter çizgilerinin doğru motivasyon olmadan bu kadar sık değişiyor olması gerçekten rahatsız edici bir durum. Hepsini konuşacağız zaten. Hemen başlayalım. Jace'in bedenini getirdikleri sahne çok iyiydi. Emma Darcy iyi oyuncu mu çok iyi oyuncu mu tartışılır ama şu rol için mükemmel bir oyuncu cidden. Bu sahnelerin altından inanılmaz iyi kalkıyor. What have you done? Jace. Savaşın devamında ise Corlys uzun uğraşlar sonucunda bulundu ve bize o meşhur sözünü söyledi. Bu zaferse umarım bir daha asla zafer kazanmam dedi. This be victory. I hope I never see another. Haklı da, sonuna kadar haklı. Bu bir Pirus zaferiydi. Kazanmak uğruna, bu savaştan sağ çıkmak uğruna yaptıkları, yani feda ettikleri her şeylerini feda ettiler. Her iki tarafta çok şey kaybetti ve onların bu kaybedilen şeylerin yerini doldurmak, onları telafi etmek pek mümkün olmayacak. En sonunda da Corlys, Aelin ve Adam konusunda kararını verdi. İkisini de tanımayı önerdi. Bundan sonra ikisi de resmi olarak birer Valyrian olacak. Aslında her zaman o aradığı varise de kavuşmuş oldu. Tuz ve deniz dediğimiz o şeye, o varise yani Aelin ile beraber buna kavuşmuş oldu. Çünkü burada bir boşluk var artık. Teknik olarak Jace'in ölümü sonrasında Joffrey artık tahtın bir numaralı varisi oldu. Yani Driftmark'a varis olacak bir Velaryon kalmadı o tarafta Rhaenyra'nın çocukları açısından. Rhaenyra'nın çünkü kalan diğer çocukları Daemon'dan zaten. Yani geriye sadece bu ihtimali olan Beyla ve Rhaena var. Anneden soy aldıkları için ama Corlys Beyla'ya zaten bunu teklif etmişti ve o da ben deniz ve tuz değil ateş ve kanım demişti. Sonuna kadar da haklı bu arada. Rhaena zaten bambaşka bir dünyadayız artık. Şimdi ise o Corlys'in aradığı, yani Corlys'in tarafına, varislik tarafına 2 tane daha yeni varis eklemiş oldu. Hadi Adam biraz daha farklı ama Aelin birçok açıdan Corlys'in kopyası gibi. Corlys'in o Valyrianlar için vaat ettiği her şeyi potansiyel olarak içinde barındırıyor. Öyle bir karakter. Dizide tabii biraz daha farklı karşımıza çıktı ama kitapta 14-15 yaşlarında olduğunu ve şu yaptıklarını o genç yaşında yaptığını hatırlatmakta fayda var. Pirus benzetmesini önceden de yapmıştım. Yazar bence o cümleyi doğrudan bu savaştan ilham alarak zaten buraya koymuş. Neden böyle? Ona da biraz açıklık getirelim. Baharat kasabası tamamen talan edildi. Yerle bir ekli. Her yeri yaktılar. Herkesi öldürdüler falan, paramparça edildi. High Tide yine aynı şekilde. Corlys'in hazineleri yağmalandığı, yakıldığı, ateşler içerisinde yok olduğu, birçoğu ortada yok. Valyrianlar kendilerine ait o kaleyi, en önemli gücü kaybettiler. Gemilerin 1/3 yok oldu. Vermax öldü. Tahtın 1 numaralı varisi Jace öldü. Evet, bunun adı bir zafer ama kesinlikle kazandırdıklarının çok daha fazlasını kaybettirdi. Boğaz Savaşı'nın kitap versiyonunu ve bunun sonuçlarını ayrı olarak anlatmıştım. Kartını da şuraya bir yere koyarım. Merak eden detayına oradan bakabilir. Rhaena karakteri de çok acayip bir noktaya geldi. Daemon'un öz kızı kaçak gibi aranıyor. Saçma sapan bir iş yaptı. Bu arada Rhaenyra'nın ile olan şu konuşmasını, ejderhayı sahiplendiği an savaş hiç karışmadan gelip burada yapmış olsa şu anda kraldı. Vadiyi koruma sözü vermiş. Rhaenyra'nı ikna etmiş. En az 10-15 bin kişilik bir orduyu almış ve siyahlara yapabileceği en büyük iyiliği yapmıştı. Şimdi ise Rhaenyra tarafından kafasına ödül kondu. Bu arada şimdi bunu da burada konuşmamız lazım, tartışmamız lazım. Prensleri Pentos'a gönderdiler kitapla benzer olsun diye. Tamam ama vadi dediğimiz yer siyahların desteğini kazanmış bir vadi dediğimiz bir yer özellikle. Yani bir ordu göndermese bile şu anda öyle. Prensler açısından bence Pentos'tan çok daha güvenli bir yer. Pentos'ta bu çocukların başına yani her iş gelebilir, yani her şey olabilir ama vadide sadece Vhagar tehdidi var ve Aemond asker konusunda tarafsız kalmış bir vadinin tepesine ejderhayla inip vadi düşman saflarını itecek kadar salak bir adam değil. O yüzden bu benim aklıma çok yatmıyor açıkçası. Kitap üzerinden işte dediğim gibi benzerlik kurmaya çalışmışlar ama madem değiştirdiniz, prensler Boğaz Savaşı'na dahil olmadı, gidip de kitabı komple değiştirseydiniz ve vadide kalsalardı çok daha akla uygun olurdu bence. Biz Daemon, Black Ali ve Sir Roderick'in şarkısından balık yemi savaşında bittiğini öğreniyoruz.
Geçen bölüm Lannister ordusuyla olan savaşın sonunu Oscar Tully ile Daemon'un bir savaş kazandığını görmüştük biz. Lannister askerlerini yenmişlerdi ama Jason Lannister ve bir kısmı kaçmıştı. Onları da yolda bu kış kurtlarının önderliğinde Sir Roderick getirmiş, yakalamış ve o meşhur Stark ve Lannister eşleşmesinin sonucunda Jason Lannister'ın kafasını getirmişlerdi. Diğer kaçanlar ise Harrenhal'un batı kıyısındaki gölün kenarına sığınmışlardı. Bu şekilde öğrenmiştik geçen bölümde. İşte bu bölümde de onların da, yani bu kaçan son ordunun da icabına bakıldığını öğrendik. Balık gemiyle alakalı şarkılar söylemeye başlamışlar bile. Bu savaşta Lannister ordusunu araya alıp dümdüz ediyorlar. Tamamen böyle denize döküyorlar. O yüzden de adı bu şekilde geçiyor zaten savaşın. Burada şimdilik bu kadar anlatayım ama hafta içi Boğaz Savaşı gibi harita üzerinden bu savaşa dair de her detayı konuşuruz ayrı videoyla. Black Ali'yi, Alicent Blackwood'u geçen bölüm öyle arka tarafta, kameranın arka tarafında, kameranın ucundan savaşta görmüştük. Bu bölüm itibariyle net şekilde tanıdık. Şu bölüme dair beni böyle gerçekten en heyecanlandıran tek şeyi diyebilirim. Müthişti. Onu da çok güzel yapmışlar. Alicent sonunda Aemond'u göndermeyi başarıyor ve şehri teslim etmek için her türlü düzenlemeyi yapıyor, ayarlıyor her şeyi. Diğer tarafta Alicent'ın kışlada ne iş var gerçekten. Bu arada Jasper White Alicent sahnesi yani diyecek bir şeyim kalmadı cidden. Ucuz orta çağ dizisine döndük. Dizide bir tane adam akıllı yan karakter kalmadı. Tamam, Jasper Wild profil ve karakter olarak bunu yapabilecek bir adam ama yani şunlara gerek var mıydı gerçekten? Tüm yan karakterleri bitirmeye yemin etmişler. Her birinin böyle saçma sapan bir sahnesi var. Rhaena çöp oldu. Sir Loren çöp oldu. Kraliçe gitti, odasına kilitledi. Mysaria yine aynı şekilde. Sanki kraliçeyle ilişkisi olduğu için orada takılıyor gibi. Şimdi Jasper Wild çöp oldu. İlk sezon aynı şeyi Aegon'a yaptılar. Geçen bölüm Aemond Alicent meselesi dünyanın en aptalca işiydi. Yani küçük küçük başladık böyle ama her bölüm ayrı bir rezalet çıkıyor gerçekten. Neyse, geçelim biz Daemon'a. Dragon Sislerle karşılaştı. Bunlar güzel sahnelerdi. Ulf için geçen bölüm sıkıyorsa bu hareketleri Daemon'un yanında yapsın demiştim. Yaptı da ve ağzında payını aldı. Like voices, I saw a... Yani bölümün en güzel sahnelerinden biriydi onlarda. Bu Dragon Sis mevzusu Martin'in kaleminden çıkma şeyler arasında benim en beğenmediğim yer olabilir yani. Bunun diziyle de bir alakası yok. Çok fazla boşluğu var. Bu evrenin o diğer tarafına karşı fazla tutarsızlıkları var. Hadi çaresiz kaldın. Güzel de bir plandı. Bu adamlara Vermithor, Silverwing gibi evrenin en böyle yaşlı ejderhalarından 2 tanesini verdin. Sea Smoke'u verdin. Ama 2 gün önce bu adamları tanımıyordum bile. Kim olduklarını bilmiyordun. Adam'ı bir kenara bırakıyorum. Şu anda Valerion soyadı ile onu zaten bağladın. Ama artık hani o tamamen safe tarafa geçti. Ve Corlys üzerinden aslında tanıdığında biriydi yani. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Ama diğer ikisi, Hookhammer ve Ulf öyle değil. Ve sen bu üçünü tek başına bir göreve gönderdin. Dünyanın en saçma kararı olabilir. Hadi Hook biraz daha böyle aklı başında falan. Ama Ulf'u tek başına bir yere göndermek falan yani çok büyük bir aptallık yani, yanında böyle güvenilir biri olmadan. Zaten bunun sonuçlarını da görüyoruz. Bu adamlar burada kalsa belki Boğaz Savaşı'nı çok daha net bir şekilde kazanacaktın. Bu adamlar gitti, 2 gün sonra döndüler. Ondan sonra Vhagar gitti zaten. Orada beklemiş olsalar belki Vhagar'a cidden pusu atılacaklardı. Başaracaklardı bunu yani, plana uymuş olsalar ya da plana uydurulsalar. Hem Boğaz Savaşı'nı kaçırdılar hem de Vhagar'ı kaçırmış oldular. Yani bu adamlar şu anda, yani sen bu adamlar için sıfırsın şu anda. Bu ejderhalar Dragonstone'da sahipsiz otursa zaten aynı şeydi. Yani siyahlar açısından gerçekten çok kötü bir plandı bu. Tamamen diziyle de alakalı bir durum değil. Çünkü kitapta da buna benzer oluyor zaten. Diğer tarafta oğlunun yasını tutan Rhaenyra'yı ikna eden Aegon'un rüyası, babasının anlattığı şeyler oluyor. Hatta Daemon'un görüleri için şöyle de bir tahmin yapayım. Bunu geçen sezonda söylemiş olabilirim. Ben Daemon'un Daenerys'i kendi kızı olarak gördüğünü, o şekilde düşündüğünü ve Rhaenyra'nın hamile olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Bence tüm o motivasyonu tamamlayan parça bu olacak. Rhaenyra hamile, kız olacağını düşünüyorlar. Daemon o kehaneti belirsiz bir gelecekten ziyade kendi kızına bırakacağına inanıyor. Benim teorim bu. Bu konu ve Daemon'un Harrenhal'da yaşadığı o tüm süreç hakkında zaten ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü
detaylı olarak orada açıklarım zaten. Helena yine bir spoiler attı üzerimize. Şöyle bir dolandım ne konuşulmuş diye ama pek böyle tutarlı güzel bir şey söyleni olmamış. Fakat benim bir tahminim var bu konuda. Elinde bir kelebekle oynuyordu ve arkada bir sayfa açıktı. Helena dedi ki daha mevsimi gelmedi. Ve kelebeğin adı da Alisumi gibi bir şey. Tam okunmuyor ama Alicent üzerinden bir kelime oyunu yapılmaya çalışılmış gibi ya. Bu bir cepte dursun. Arkadaki kitapta Naat Adası ile alakalı bir kelebekle bağlantılı bir sayfa açıktı. Bu Naat dediğimiz yer Yaz Denizi taraflarında bir ada. Kelebekler Adası da deniyor diğer isim olarak. Game of Thrones'taki Missandei'nin geldiği yerde burasıydı. İşgal için gelenler falan en fazla bir yıl kalabiliyor. Çünkü bu kelebeklerden hastalık kapıyorlar. Ateş gibi bir şey. Butterfly fever diyorlar. Ada sakinleri ise bağışıklık sahibi tabii bu konuda. Böyle acayip sancılara neden olan bir hastalık. Vücudun her yerinden böyle kan fışkıra fışkıra tüm gözeneklerden öldürüyor. O şekilde bir hastalık. Arkadaki sayfada ise okunduğu kadarıyla şöyle yazıyordu. Başka bir renk tonuna rastlanmaz. Çizgileri tüy kalemle çizilmiş gibi belirgindir. Yaşarken çevrelerindeki insanların ölüm neden oldukları söylenir ama ben şu ana kadar hayattayım. Bana bir şey olmadı gibisinden bir şey yazıyor. Yani bu bağlantı Butterfly Fever'a götürüyor bizi doğrudan. Naat adasına dışarıdan gelenler bu hastalığa yakalanıyor. Orada yaşayanlar ise bağışıklık sahibi. Bunu zaten söylemiştim. Yani sonradan gelen kişi kafayı sıyırıyor ve bir sene içerisinde ölüyor. Böyle garip hareketler falan yapmaya başlıyor. Helena de daha mevsimi gelmedi diyor. Yani daha şartlar oluşmadan geldiniz diyor. Şehir Rhaenyra için tam olarak hazır değil demek istiyor. İşte halk kaynıyor, ortalık karışık falan aslında vakti değil demek istiyor. Peki neden Rhaenyra ile bağlıyorum? İlk olarak çünkü bunun ismini Alicent üzerinden bir kelime oyunu olarak yapmışlar ve bu kral toprakların düşme muhabbeti Alicent'ı birden ortaya çıkardı ve organize ettiği bir şeydi. İkinci olarak ise kelebekleri kan ile bağlamıştık. Rhaenyra ise tahta otururken Otto'nun o dökülen kanına basıyor ve ayaklarının altı kanlıyken gidiyor adımını kan ile ata ata devam ede tahta o şekilde çıkıyor. Çok spoiler vermek istemediğim için burada kapatacağım bu konuyu ama kitabı ve olayı bilenler işin nereye gideceğini zaten anladı. Bence benim açımdan parçalar birleşiyor. İlk aklıma gelen buydu. Az daha üzerine düşüneyim belki daha farklı şeyler buluruz. Alicent'ın uzun uğraşları sonunda kral toprakları düştü. Açıkçası beni hiç tatmin etmedi bu senaryo. Normalde kral topraklarının düşüşü bu ejderhalar dansı döneminin en büyük stratejik hamlesiydi. İçinde deha barındıran bir hamleydi. Daemon'un Daemon olmasını sağlayan, Martin'in o en sevdiği karakter olması sağlayan Daemon'un bir parçaydı. Çok kitap üzerinden konuşuyorsun diyenler oluyor. O yüzden o kısmı biraz ayrı video olarak söz vereyim. Bu arada bu bölümden 3 ayrı video sözüm oldu ama hafta içi hepsini hallederiz. Gelelim biz diziye. 24 yıl boyunca tüm o Rhaenyra'nın varislik dönemi boyunca Rhaenyra taht alamasın diye her türlü pis işi yapan, tüm hayatını buna adayan Alicent bir günde tamamen karar değiştirdi ve oğlunun ölmesini kabul etti. Sahte imzalarla orduları durdurdu. Aemond gibi bir tehdidi şehir dışına çıkardı. Kendisini öpmesine razı oldu. Tüm orduları falan her şeyi pasifize etmeye çalıştı. Tüm bunların saçmalığını bir kenara bırakıyorum. 2 kişiyle taht almaya gidiyorlar. Yani Rhaenyra tarafından siyahlar açısından bakarsak bu yani kabul edilecek bir düşünce değil. Ejderhalar dışarıda kaldığı anda gerisi çok büyük bir saçmalık. Daemon'un kurduğu altın pelerinler içinde Daemon'a sadık olanlar nerede? Neden önceden bir plan veya bir haber uçurulmadı bunlara? Neden böyle toplu bir hareket yok? Savaştan sağ çıkan Valerion gemileri neden askerleri kapılara kadar taşımıyor? Neden ordular şehre girmiyor? 2 kişiden biri silah tutmayı bile bilmiyor. Gidip kale alıyorlar. 10 tane Aemon'da Aegon'a sadık biri çıksa çevirse Daemon'un etrafını iş bitti zaten geçmiş olsun. Rhaenyra açısından buna nasıl güvenip içeriği temizlemeden tahta gidiyorlar? Dünyanın gerçekten en saçma işi. Bu bana hiç geçmedi açıkçası. Bu kral topraklarının düşüş senaryosu aşırı rahatsız etti beni. Hadi her şeyi anladım. Bari Daemon'a sadık o şehir muhafızlarının ayaklansın. İşte kalanları öldürsünler. Kapıları açsınlar. Siyahların orduları falan girsin. Alicent planlaması falan haricinde konuşuyorum bunları. Yani bari bunları yapın, bunları görelim. Ordular, gemiler işte taşısın falan hani kapılar açılsın. Sonra ejderhalar insin. Rhaenyra'ya tahtı güvenli bir şekilde teslim etsinler ki Daemon ve Rhaenyra açısından Aegon da sarayda aslında bu arada. Yani nasıl güvenebilirsin buna? Bunların hiçbirinin taht odasına kalmaması lazımdı. Seyirciyi meraklandıralım. Son dakika girsinler işte sürpriz faktörü falan demişler ama ben hiç beğenmedim açıkçası. Bunu böyle söylüyorum ama şimdi gelecek o kitaptan farklı her şeyi eleştiriyorsunuz diyen tayfa şu yukarıdaki anlattıklarım kitapla hiç alakası yok açıkçası. Dizinin o kendi altyapısını, kurgusunu, senaryo ile alakalı şeyler bunlar. Ucuz iş her yerde ucuz yani yapacak bir şey yok. Daemon ile alakalı şu altın pelerin işinde bir açığa kavuşturalım. Bu konuda çok soru geliyor. Neden bunlar Daemon'a sadık? Normalde Viserys
Daemon'u konsey odasından uzak tutmak için şehir muhafızlarının başına veriyordu. Sen orada takıl diyordu ama bunlar böyle birlikte hareket eden bir kurum değil. O zaman değildi. Üniformaları, silahları böyle yoktu bunlar. Yani kendi malzemeleri kendi alan bekçi gibi doğru düzgün geçinmekte bile zorlanan bir kişilerdi bunlar. Sabit bir maaşları yoktu. Sadece ünvanları ortaktı. Daemon ise bunların hepsine silah ve üniforma ayarlıyor. Şehir muhafızlarını bir kurum haline getiriyor. O yüzden o zamanlardan beri hepsi Daemon'u ayrı bir seviyede görüyor ve şu anda ona sadık olmaları çok normal. Sir Luthor Largent'ı da yakından tanıdık bölümde aşırı güçlü ve vahşi bir adam olarak tarif ediliyor. Commander şeklinde kullandı Alicent onun için. Herhalde böyle küçük bir rol değişikliği yapmışlar onunla alakalı. Normalde komutan değil kaptan gibi daha çok. Yani bir şehir muhafızlarının başı komutanı var ve onun yardımcısı var. Onun altında da şehrin 7 tane kapısının her birinin bir kaptanı var. İşte onlardan biri aslında Sir Luthor. Zaten dizide de Daemon üzerinden bağlantıyı kuran o oldu. Gelelim Rhaenyra Visenya muhabbetlerine. Bu muhabbeti sürekli görüyoruz zaten. Hep geçiyor. Kamera arkasında da çok görüyoruz. Visenya en büyük figürlerden birisi Targaryenların. Aegon'un Conqueror'ın ablası, aynı zamanda da eşi. Sert mizaçlı, savaşçı yönüyle öne çıkan bir karakter ama Maegor'un annesi olması ve diğer yaptıklarıyla pek sevilmez. Hatta kötü bir namı vardır genel olarak. Hatırlayın, ilk sezonda Viserys Daemon için demişti bir kere. Bizim bir tane Visenya'mız var diye. Rhaenyra ise ona ciddi anlamda hayran. O savaşçı yönüne bayılıyor. İlk sezonda ölü doğan kızın adını da Visenya koymuştu zaten. İkinci sezonda ise eline kılıç aldı bir sahne vardı. Orası da yine Visenya üzerindendi. Yine geçen sezon okuduğu kitapta biz Visenya ve Vhagar sayfasını görmüştük. O yüzden Rhaenyra'nın bu noktaya gelmesi evren açısından her zaman tartışırız ama dizi açısından bize adım adım gösterilen bir şeydi. En sonunda da Visenya'ya ait kılıcı The Dark Sister'ı Daemon elinden aldı ve gitti Otto'nun kafasını kesti. Kılıç ve Visenya ve Rhaenyra üzerinden güzel bir bağlantıydı bence. Aemond ve Vhagar Harrenhal'ın tepesine çöktü. Aemond, Daemon'un bıraktığı az sayıdaki tüm askerleri öldürdü. Harvin bağlantısı ve Larys sebebiyle zaten Strong'ları hiç sevmiyor. Nefret ediyor hepsinden. Hepsini kılıçtan geçirdi. Kendi de gidiyordu az da ama Alice son anda kurtardı. Kurtaracak daha doğrusu. Alice'in neye hizmet ettiğini burada göreceğiz. Böyle sanki yaratışla alakalı o mistik güce, o kader çizgisinin devamına hizmet ediyor gibi gözüküyor. Bunun da bir parçası aslında Aemond'un yaşaması. Çünkü Daemon'a gösterdiği şeylerin içinde o da var. O yüzden Aemond'u iyileştirmesi pek mantıksız değil. Tabii Aemond hiç yaralanmamış. Onun aklıyla da oynuyor olma ihtimali de her zaman masada var. Ama onu sanki böyle yiyecekler üzerinden falan yapıyor gibi. O yüzden bu düşük bir ihtimal. Alice Daemon'a bir daha buraya gelme diyor. Bunu da aynı doğrultuda değerlendirmek lazım ve bu üçgenin nereye çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Şöyle küçük küçük diğer notlarıma da bakıyorum. Visenya bir sahnede Alicent'ı mı kıskandı yoksa ben mi öyle hissettim? Umarım yanılırım da bizi Alicent-Rhaenyra ilişkisine sürüklemezler. Nehir toprakları ordusu cidden 40.000 kişiye ulaşmış. Tamamını toplamışlar. Aşırı büyük bir ordu şu aşamada. Diğerlerinin 10-15 bin civarında olduğunu düşünürsek gerçekten çok fark yaratacak bir şey. Üstad Orwell kendi canına pazarlık olarak Jasper Wild'ı verdi. Larys ise Otto'yu verdi. Yani burada böyle bir karşılıklı şey oldu konsey üyeleri arasında. Rickard Thorne bu arada Alicent'a ihanet etti. Jasper Wild'a götürüp haberi veren aslında kendisi. Jasper Wild'la yani böyle bu tarz şeyleri yapabilecek potansiyelde bir adam ne yazık ki. Bu arada Alicent böyle kafasına kaplumbağa gibi bir şeyle vuruyor Jasper Wild'ın kafasına. Wild'ın hanesinde komşu bir hane var. O hanenin de sembolü aslında kaplumbağa. Muhtemelen oradaki böyle rekabete falan dokundurmak istemişler. Benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kral topraklarının düşüşü ve göremediğimiz balık gemi savaşının kitap versiyonlarını ayrı olarak konuşuruz. Ayrı videoda bu hafta. Yetiştirirsem Daemon'un görülerine de girmek istiyorum. Aemond'un Harrenhal'daki yaşam öncesi iyi olur bence. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.